Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Biliyoruz ama yine de hatırlatmakta fayda görüyorum. Anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Tıpkı diğer videolarda olduğu gibi. Sohbet edeceğiz arkadaşlar, muhabbet edeceğiz. Beni dinlediniz diye zarara uğrayabilirsiniz. Hiç karışmam, haberiniz olsun. Dinlemeyiniz beni diyelim. Evet sevgili dostlar, sizden gelen istek doğrultusunda adaya bir bakacağız. Uzun adı Cardano, kısa adı Ada sevgili dostlar. Nereden geliyor bu Cardano ismi? Ta 1815 yıllarında bu bilgisayarın ilk tohumlarını atan mucidin adı Cardano. Kısaltması da Ada sevgili dostlar. Şöyle bir bakalım blockchain tarihinde böyle bir kafamızı bir değiştirelim arkadaşlar. Bir geliştirelim kendimizi. 2008 yılında Bitcoin icat ediliyor biliyorsunuz ki Satoshi Nakamoto ve arkadaşları tarafından ya da Satoshi Nakamoto'nun bizzat kendisi tarafından. Gel zaman git zaman artık bu teknolojinin eskidiğini düşünüyorlar. Kim düşünüyor? Vitalik Buterin ve arkadaşları Ethereum'u yaratıyor. Ethereum'un içerisinde dediğim gibi Vitalik Buterin ve arkadaşlarının içerisinde Charles Hoskinson isminde bir dahi çocuk daha var arkadaşlar. O dahi çocuk da Vitalik Buterin'le anlaşamıyorlar. Araları bozuluyor. Artık eski dost düşman oluyor. Diyor ki ben Ethereum'dan daha iyisini yapacağım diyor. Ethereum grubundan ayrılıp güzel bir ICO ile yaklaşık 60 milyon dolarlık gibi bir para toplayarak sevgili dostlar Ethereum'dan hani Bitcoin birinci nesil, Ethereum ikinci nesil, Cardano yani ada üçüncü nesil blockchain'i üretiyor sevgili dostlar. Neydi bunun en büyük farkı? Daha öncekiler Proof of Work'tü. Yani Bitcoin madencilikle üretiliyordu. Ethereum madencilikle üretiliyordu eskiden. Şimdi Ethereum'da Proof of Stake'e geçti. Onda da artık madencilik yok. Ethereum klasik ama hala madencilikle üretiliyor. Ada yeni bir soluk getirdi arkadaşlar. Stake sistemini getirdi. Madenciliği kaldırdı. Böylelikle o dönemlerde işte blockchain'i yasaklayalım. Kripto paraları yasaklayalım. Bunlar çok elektrik tüketiyor, çok çevreyi kirletiyor gibi laflardan ada kendini hep uzak tuttu arkadaşlar. Çünkü doğru dürüst elektrik üretmiyor. Yani elektrik tüketmiyor arkadaşlar. Bir radyo kadar bile, bir televizyon kadar bile elektrik tüketmeden üretilebilen bir blockchain teknolojisi ADA. Dediği gibi Ethereum'dan çok daha hızlı, çok daha ölçeklenebilir sevgili dostlar. E, Ethereum'dan daha iyi aslında ama işte reklamı yok diyelim işin içinden çıkalım. Nerede iş yapıyor arkadaşlar? Ethereum zaten Avrupa tarafını, Amerika tarafını almış. Çin'in kendi blockchain'leri var, Asya'nın kendi tarafları var. Bunlar da Afrika'ya ağırlık verdi. Özellikle Afrika, özellikle bu kahve üreticileri, kahve ağlarıyla, kahve üreten devletlerle yapmış olduğu anlaşmalar sayesinde her gün daha da büyük büyüyen bir blockchain teknolojisi oldu arkadaşlar. Devletlerle çalışıyor. Böyle küçük, biz senin benim gibi küçük yatırımcılarla değil de bizzat devletlerle çalışıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun Cardano Ada. Neyse bu kadar tarih bilgisinden geçelim matematiğe sevgili dostlar. Ne olacak bu Cardano'nun hali? Önce piyasaya bakalım. Piyasa güzel. Bitcoin 0,27 artıda ama ekranı vermemişiz. Şimdi verdik. Bitcoin iyi. 0,28 artıda. Ethereum ise adanın en büyük rakibi, en büyük düşmanı Ethereum 2,82 artıdayken aşağıya iniyoruz. 9. sırada Cardano ada %14 ileri arkadaşlar. Tam yol ileri. Haftalık kazancı %26, aylık kazancı %32. Oysa ki yılbaşından beri hep zarar, hep zarar, hep zarar yazıyordu arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %24'lük hala bir zarar var. Cardano cephesinde son bir aydır yapmış olduğu atağa rağmen. Ne oldu arkadaşlar son bir ayda diye şöyle bir baktığımızda bir balina hareketi olduğunu görüyoruz Cardano tarafında. Eskiden beri, öteden beri arkadaşlar Cardano tutan, ada tutan balina yatırımcıların sanki birbirleriyle konuşmuş, sözleşmişler gibi
Yaklaşık olarak sadece bir haftada, geçen haftadan bu haftaya yaklaşık 56 milyon dolarlık ada alımı yaptığını görüyoruz. Küçük yatırımcıların aldıklarından bahsetmiyoruz. Öteden beri adını sanını bilmiyoruz da cüzdan adreslerini biliyoruz diyelim. Öteden beri cüzdan adreslerini bildiğimiz yatırımcılar 56 milyon dolarlık ada aldılar. Bu adamlar adanın artık yani her şeyini bilen adamlar arkadaşlar. Senelerden beri, ötelerden beri artık adanın kurdu olmuş adamlar. Adadan dolayı, Cardano'dan dolayı büyük paralar kazanmış adamlar tekrardan güçlü, yüklü alıma geçtiler. Fiyat da haliyle yükseldi. Göstergeler ne söylüyor sevgili dostlar? Cardano tarafında güçlü ala döndü. Yani balinalar göstergeleri ala çevirdi. Zaten gerisin geri. İlk başta hareket etmek önemliydi. Hareket başladıktan sonra gerisi gelir demişler. Şu anda güçlü al diyor arkadaşlar ve küçük yatırımcı şu an bu güçlü ala bakaraktan alımlarını yapıyorlar. Göstergelerden müthiş osilatör, momentum, MACD arkadaşlar. Bu yükselişin devam edeceğini söylüyor. Hareketli ortalamalara baktığımızda hacim ağırlıklı ortalamanın özellikle yani yükselişin devam etmesi için ne gerekli? Hacim gerekli arkadaşlar. Hacim ağırlıklı ortalamada al veriyor. Göstergelerde hiçbir problem yok. Ancak Williams yüzde aralığı kısa vadeldeki hareketleri bize söyler arkadaşlar. Kısa vadede Williams yüzde aralığı diyor ki küçük bir geri çekilme olacak haberin olsun diye bize uyarıyı veriyor Cardano konusunda. Eyvallah. Evet yükselecek Cardano ada ama önce bir backtest lazım diyor. Bir geri çekilme lazım diyor. Bir haftada, bir ayda nerelere kadar yükseldik diyor. Şöyle ilk 10 coin içerisinde baktığımız zaman en çok performansı o göstermiş arkadaşlar. En çok o artmış. Bir geri çekilme gelmesi gerekiyor haliyle Williams yüzde aralığı osilatörü de bunu söylüyor. Grafiğe geldiğimizde bakalım arkadaşlar bir geri çekilme gerçekten bekliyor muyuz? Yoksa yok öyle bir şey mi? Şöyle bakalım geçmiş yıllarına. Evet geçmişte destekler, dirençler yani tepeler, dipler belirlenmiş. Daha önceki yayınlarımızda alt bölgeler, üst bölgeler, en tepesi ATH seviyeleri 3 dolarlar bölgesi 2 dolarlara çok iyi hatırlıyorum. 3 dolardan 2 dolarlara düştüğünde Cardano bunun altına hayatta düşmez. 2 dolarlar bölgesi bedavadır deyip bayağı bir fenomen hala şu an aktif olarak görevdeler ve çok saygın isimler. Şu an o kadar çok saygı duyuluyor ki kendilerine. Unutulmuş o dönemler millete 2 dolarlardan 2.40'lardan 2.30'lardan acayip derecede ada aldırmışlardı. O zaman biz bağırıyorduk ya almayın düşecek 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 diye ama ya işte kimseye sözümüz geçmemişti. Ayıya girdik aman uzak durun aman uzak durun dedik. Hadi lan sensin ayı dediler ve hepsi o diyenler battı ayının pençesini yedi. Her neyse bugün geldiğimiz döneme baktığımızda haftalık olarak uzun vadede bir düşen trendimiz var arkadaşlar ve bu düşen trendin kırıldığını görüyoruz. Eyvallah güzel. Alttan yukarıya baktığımızda dip, yüksekte bir dip, daha yüksekte bir dip ve en yüksekte bir dip olduğunu görüyoruz. Düşen trend kırılmış. Aşağıdan da yukarıya doğru hareket var. O halde ne oluyoruz? Adada yön yukarı doğru bir hareket başlamış sevgili dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. En güçlü direncimiz haftalıkta 200 günlük hareketli ortalamanın geçmiş olduğu ki o zamana kadar bu biraz aşağılara doğru iner. 72 sentler olarak karşımıza çıkıyor. 72 sentlere bizim vurmamız şöyle gitmemiz sancılı olur ama olur arkadaşlar. 72 sent ilk direnç, ilk güçlü direnç bölgemiz olarak karşımızda. Peki Cardano buradan alınır mı arkadaşlar? Sorusuna şöyle bakalım. Yatırım tavsiyesi vermeden. Uzun vadeli düşünüyorsanız arkadaşlar alınır. Kısa vadeli düşünüyorsanız hemencecik müsaadenizle 4 saatliği açmak istiyorum.
4 saatlikte sevgili dostlar düşen trendimiz kırılmış. Direnç noktamız neresiydi? 40 centler. Neresiydi? 40 centler sevgili dostlar. Neresiydi? 40 centler. Fiyat şu an kaç? 44 centler. Kısa vadeli düşünüyorsanız şöyle 40'a doğru bir bel vermesini, bu bel verdikten sonra, bu geri geldikten sonra 2 tane 4 saatlik yeşil yaktığında almanız daha mantıklı olacaktır. Alırım bir sene tutarım diyorsanız eğer ha 44'ten almışsın, ha 40'tan almışsın ne fark eder? Alınır arkadaşlar. Ama yok. Yani daha kısa vade düşünüyorum. Bir sene bekleyemem ben diye düşünüyorsanız bencesine en güzel alım yeri ada için 40 sent olarak görülüyor sevgili dostlar. 40 sentten yukarıya doğru gittiğimizde kısa vadeli direnç olarak ilk olarak 51 var. Hemen ardından 61 var. Mesela şöyle olur. Buradan aldık. 51'lere geliriz. 51'de şöyle oyalanırız biraz. 61'e. 61'de biraz oyalanırız. 61'in üstünde 72 var. 72 bizim majör, güçlü direnç bölgemiz. 72'yi kırmamız daha çok zaman alır. Anlatabiliyor muyum? Yani şuradaki direnç bölgelerinde oyalanırız bir iki gün. Ama burada bir iki hafta oyalanırız. 72'yi kırmamız diğerlerini kırmamıza göre daha zor. Hedef neresi diyorsanız arkadaşlar, boğa hedefi neresi diyorsanız daha önce görmüş olduğu 3 dolar seviyesini bu boğada kırıp 4.80'lere gitmesini beklerim Cardano. Evet, sanırım anlaşılmayan bir şey yoktur sevgili dostlar. Şu an 4.40 fiyatları biraz bana pahalı geldi açıkçası Cardano için. 40'lara 40 centlere geri çekilirse alınır. Bu adada sevgili dostlar kaç demiştik? Şöyle bakalım 4.80'lerden satılır Cardano ada. Sizden bir ricam var. Kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Çünkü 100 bin kişi olma hedefi koyduk kendimize. Bu sabah dilerim kısa zamanda 100 bin aboneye ulaşırız. Şu an 27 binlerdeyiz. Hepinize abone olmaya, eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, arkadaşlarınızı da abone olmaya davet etmenizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Ha, bu arada abone olmak ücretsiz. Değil mi? Hoşça kalın.